Harvard'da mı okudunuz diyorlar. Ben de hayır, orada bir harf hatası var. Harvard Üniversitesi'nde okudum diyorum. Oo oluyorlar öyle. Artık Londra'daki anneler Singapur'daki, Dubai'deki, Kaliforniya'daki arkadaşlarını arayarak kulaktan kulağa, ağızdan ağza aynı mantıkla bir anda haftada 89 tane özel ders talebi geldi. Yaptığım çalışmalar Newcastle'da 3 tane galeride kalıcı koleksiyon olarak alındı. Bir tanesi ise kalede İngiliz bayrağını indirip dalgalandırdılar 9 ay boyunca. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Grid sunar. Kübra Müjde Brown, çocuklarla resim yapmayı çok seven, aynı zamanda kendi de resim yapan ama aynı zamanda kendi girişimcilik ruhuyla tanışıp bunu hayata bir iş modeli olarak dönüştüren ve bu sayede kendi hayatını özgürleştiren biri. Şu an İngiltere'de yaşıyor, Newcastle şehrinde. Urfa'da doğmuş büyümüş biri, Arap kökenli bir öğretmen çocuğu. Hayatımın kendisi aslında göçmenlik üzerine kurulu. Dedelerim ta Suudi Arabistan'dan başlıyor, sonra Irak'a, sonra Suriye'ye, sonra Akçakale'ye, Harran'a göç ediyorlar. Hatta babam Harran'da, çadırda doğuyor çünkü hep hareket halindeler. Ardından bizim hayatımız başlıyor. Yani biz hep hayatımızda hareket halinde olduğumuz için ben tabii ki kaldığımız yerden devam edip Urfa'dan Bolu, Bolu'dan İstanbul, İstanbul'dan Londra, Londra, Oxford, Newcastle diyerek devam ediyor. Urfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye sınırında bir ilçede büyüdüm ve anaokuluna gidiyordum. Anaokulundaki öğretmenimin aslında fark etmesiyle kendi yapabildiklerimi fark ettim diyebilirim. Yani herkes, bütün çocuklar teneffüse çıkarken ben teneffüste elime kağıt kalem alıp ne çizdiğimi tam olarak hatırlamamakla birlikte sadece resim yapıyordum. Bu öğretmenin dikkatini çekmiş olmalı ki geldi, yaklaştı bana, dedi ki Kübra'cığım sen ressam olacaksın. Bu da beni çok etkiledi. Ben de onun bana verdiği böyle bu motivasyonla evet ben ressam olacağım dedim ve o günden itibaren hayatımı başka türlü biçimlendiremedim. Bütün yolculuk hep burada devam etti. Urfa kültüründe normalde kız çocuğun varsa yetişmekte, güzelleşmekte, gençleşmekte olan, istemezsin kızın böyle erkeklerin çok fazla olduğu bir okula gitsin. 20 kız çocuğu 2 tane erkek kayıt yaptırıyor. Çok gereksiz bir detay gibi görünebilir ama bu tam olarak aslında toplumsal önceliklendirmeyi gösteriyor. Güzel Sanatlar Lisesi'ne başlamakla beraber kübik resimlere ilgim bir tık daha fazlaydı. Ve Güzel Sanatlar Lisesi boyunca öğretmenlerim, arkadaşlarım kübik diyorlardı. Derken ben tabii ki Picasso aşıklarından biri olarak lise hayatımı bitirdim. Sanat okumaya kendi yaşadığım şehirde devam ettim. Harvard Üniversitesi'nin öğrencilerinden bir tanesiyim. Bununla da gurur duyuyorum. Davet edildiğim toplantılar, konuşmalarda ya da bazı girişimci buluşmalarda Harvard'da mı okudunuz diyorlar. Ben de hayır, orada bir harf hatası var. Harvard Üniversitesi'nde okudum diyorum. Oo oluyorlar öyle. Yani sanki sen iyi bir şey yapıyorsan, başarılıysan kesinlikle arkada çok bilinmiş güzel bir üniversite vardır. Ama bunu ben üzerime alınıyorum çünkü ben mezun olduğum üniversiteyi de çok seviyordum. Dolayısıyla evet, Harvard değil, Harran'da okudum ama iyi ki Harran'da okudum. İstanbul'da öğretmenlik hayatım başlayınca çocuklarla yakından resimler yapmaya başladım ve çocukların yaptıkları resimlere bakıp da hayran kalmamak, gülümsememek imkansız. Ne kadar naifler, ne kadar gerçekler, ne kadar samimiler ve ne kadar ciddiler, saygı duyarak çalışıyorlar, çiziyorlar bütün detayları. Picasso diyor ya, hayatım boyunca bir çocuk gibi çizebilmek için çalıştım. Çok iyi anlıyorum onu ama bu neredeyse imkansız. Belki de Picasso tam olarak bu yüzden Picasso oldu. Çocukların yaptıkları naif resimleri yakından deneyimleyince bunun daha çok artması, daha çok yapılması gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla bunu desteklemek için benim bir harekete girişmem, bir şey yapmam gerekiyordu. Ve İngiltere'ye geldim. İngiltere'de ilk yaptığım şey İngiltere'de yaşayan Türk çocuklarıyla müzelerde buluşmak ve onlarla Türkçe dilinde resim yapmak, hem onların sosyalleşmesini sağlamak hem de içinde yaşadıkları şehrin, müzelerin, o atmosferin zenginliğiyle tanışmalarını ve deneyimlemelerini sağlamaktı. İş planım çocuklarla çalışmak üzerine olan Kübikart markası üzerineydi ve o zaman 2017 yılında marka kuruldu.
Yavaş yavaş Türk topluluklarına da seslenmeye başlıyordum. Bakın ben buradayım, Kübra'yım ben, çocuklarla resim yapan biriyim ve çok da keyif alıyorum. Bir para da istemiyorum hatta. Gelin bir araya gelelim, beraber müzelerde buluşalım, resim yapalım. Bu çok kısa zamanda büyük bir yankı uyandırdı. Çok keyif aldığım ve iyi ki dediğim hareketlerden biri oldu. Birkaç yıl içerisinde Londra'da artık çocuklarla resim yapan biri olarak tanınan bir noktaya geldim. National Gallery'de, British Museum'da, Tate Modern'de herhalde toplam bir sene içerisinde 300'e yakın müze atölyesi yaptım. Ve bu sayede ilk defa müzeye gelen ya da ilk defa sanat konuşan ya da ilk defa orijinal bir resim gören çocuklarla tanıştım. Üstelik bu çocuklar Londra'da doğmuş büyümüş çocuklar. Yani İstanbul'da denizi görmemiş bir çocuk gibi düşünebilirsiniz. Bu da tabii bir yandan üzücü ama bir yandan benim açımdan eksiği açığı fark edip bunu nasıl kapatabileceğim üzerine çalışmamı sağladı. Ailelerin en ilgilendiği şeylerden bir tanesi de benim bu programları Türkçe yapıyor olmamdı. Çünkü çocuklar İngiltere'de doğup büyüdükleri için bizim konuştuğumuz rahatlıkta bir Türkçe diline sahip değiller. Bu da tabii ki aile olarak üzüyor sizi. Benim de şu anda hem Almanca hem İngilizce hem de Türkçe konuşan bir 2,5 yaşında oğlum var. Acaba 18-19 yaşına gelince hangi dili seçecek ya da üçünü de çok rahat konuşabilecek mi diye düşünüyorum. Dolayısıyla ailelerin bu ihtiyacını da karşılayan bir hizmetti benim yaptığım. Çocuklarla müzede buluşup, sanat konuşup ve bunu Türkçe dilinde konuşup, üstelik onların diğer arkadaşlarının da Türkçe dilinde aralarında konuşmalarını sağlayan bir sosyalleşme atmosferi yarattım. Bu yolculuğun başından şu ana geldiği noktaya kadar aileler resmi olarak paralelde bunu yapanın aslında Kübra olduğunu ama Kübra'nın Kübikart markasının temsilcisi, kurucusu olduğunu biliyorlardı. Tabii Londra'da 2 yıl yaşadıktan sonra Oxford'u çok tatlı buldum. Oxford'a taşınmaya karar verdim. Ve şu andaki eşim olan Andreas'la yollarımız kesişti. Ve Andreas akademisyen olduğu için Kuzey'e Durham Üniversitesi'nde kadrosu gelince biz de Newcastle'a taşındık bu sayede. 2019'un sonunda Newcastle'a taşınmamızla beraber daha Kuzey İngiltere'yi keşfedeceğiz heyecanını yaşarken pandemi başladı. 2020'nin baharına doğru eyvah ne yapacağız diye daha düşünmeye tam başlarken Londra'da o sıraya kadar yetiştirdiğim çocuklarım ve aileleri kapıya dayandı. Ama bu benim için bir challenge oldu diyebilirim. Çünkü Kübra sen kesin bir şey yaparsın şimdi bununla ilgili. Biz sana güveniyoruz, seni bekliyoruz demeye başladılar. Aslında ihtiyaçlarla beraber gelişen, dönüşen ve büyüyen bir markaya dönüşmeye başlamıştı Kübikart. Artık Londra'daki anneler Singapur'daki, Dubai'deki, Kaliforniya'daki arkadaşlarını arayarak kulaktan kulağa, ağızdan ağza aynı mantıkla bir anda haftada 89 tane özel ders talebi geldi. Zamanında birlikte çalıştığım ve güvendiğim, alanında çok iyi olan arkadaşlarıma ulaştım ve onlarla bir araya geldik ve biz bir ekip kurduk. Toronto, Montreal, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, New York, Singapur, Dubai, Tahran, birden fazla çok güzel, çok heyecan duyduğunuz şehire ulaşmaya başladık. Biraz açık mavi, biraz koyu maviyle Işıkların etrafına böyle. Biz çocuklarla online'da resim yapıyorduk. Ama anlatıldığının çok daha ötesinde çocuklar sanki gerçekten atölyedeymiş gibi çocukların kendi alanlarını oluşturmalarını sağlıyorduk aileler tarafından. İhtiyacı olacak bütün malzemeleri masaya koyuyorlardı. Kendi dekorumuzu, görüntümüzü çocuğun sanki aynı atölyedeymişiz gibi etkisini hissettirecek şekilde oluşturuyorduk, tasarlıyorduk. Ve bu sürede çocuklara aslında nasıl sanat tarihini kronolojik olarak anlatabiliriz ve onların bu yönle kendilerini çok daha rahat keşfetmelerini sağlayabiliriz üzerine ekipçe paralelde yaklaşık 5 yıllık bir içerik yazdık. Ve bu içerik bizim Kilit Kübikart'ın göz bebeği oldu. Ailelerin çok sevdiği programa dönüştü. İsmi ise Sanatçı Olacak Çocuk. Ve bu sayede aileler çocuklarının online'da da çok rahat atölye yapabileceğini gördü, inandı. Hem de kulaktan kulağa Toronto'daki kankasına, Dubai'deki arkadaşına, Montreal'deki kardeşine ulaşarak globalde de büyük bir etki yaratılması sağlandı. Resim yapmak
bir felsefe gibi. İçinde bulunduğunuz hayatın bir sonraki aşamasını sorgulayan bir boyutta benim için. Böylesi bir dikey ve yatay derinlikte. Bu da yaşamınızı çok daha yakından, çok daha dokunaklı algılamanızı sağlıyor. Girişimciliğimin yoğunluğu arasında kendimi keşfederken tabii ki bana nefes olması için kendi öz sanatçı kimliğimi de paralelde yürütmeye devam ediyordum ve üretimlerle beraber Newcastle şehrinin de sunduğu fırsatlarla birçok sergi ve şehrin en çok sevilen, beğenilen Batik Müzesi'nde eserlerim sergilenmeye başlanmıştı. Çünkü sanatı çok seven, destekleyen, fırsatlar sunan bir şehir burası. Bu da benim kendimi çok daha iyi ifade etmemi sağladı. Daha özgün çalışmalar çıkmaya başladı. Bütün fırsatlarımda zamanlar yaratıp üretimlere devam ettim. Yaptığım çalışmalar Newcastle'da 3 tane galeride kalıcı koleksiyon olarak alındı. Bir tanesi ise hayatımın belki imzalarından biri olan tarihe geçti. Bu da resmimi, eserimi çok değerli, çok anlamlı buldu Baltık küratörleri ve eserin sadece müzede sergilenmesini yeterli görmeyip biz de sana katılıyoruz diyerek yapılan resmi bayrağa bastılar ve kalede İngiliz bayrağını indirip dalgalandırdılar 9 ay boyunca. Anlatırken şu an hala çok heyecanlanıyorum. Çok gurur duyuyorum. Çünkü anlattığım çalışma aslında geldiğim toprakları, toplumu anlatıyor, kadınları anlatıyor. Kadınları kapatmaya çalışarak hem fiziksel hem de mental olarak hem de psikolojik olarak sen sus konuşma, çok söz hakkın yok sen kenarda dur, senden beklenileni yap, gerisiyle ilgilenmiyoruz diyen bir yerdeyken ben hiç de giysiyi umursamayan hatta giysisiz çıplak kadınlar yaparak, dans ederek, kimse bize karışamaz dercesine ben şu anda çıplağım, dans ediyorum, hatta karşındayım, söyleyecek bir şeyim var mı diye isimlendirdiğim bir eseri bayrağa dönüştürdü. Şu anda bu eseri ben kalkıp geldiğim topraklara geri götürsem, sergilesem neyle karşılaşırım gerçekten kestiremiyorum. Belki hoşlarına gider, belki rahatsız olurlar, belki itici bulurlar. Anlatmaya çalıştığım şey gerçekten onlar açısından kabul etmekte zorlanacakları bir şey. Bunu söyleyebilirim. O yüzden bu eser aslında tam olarak bunu anlatıyordu. Ve hiç bilinmeyen bir kültürde bunun takdir görmesi bence çok kıymetli.